Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere C dilinde soyut sınıf ve kalıtımı nasıl benzetim yapabiliriz? Biliyorsunuz kalıtım nesne yönelimli programlama dilinin aslında en önemli saç ayaklarından biridir. Kalıtım yoksa nesne yönelimli bir programlamadan söz edemeyiz. Türlerin genişlemesini, türleri dışarıya tanıtmasını sağlayan kalıtımın tabii ki nesne yönelimli olmayan bir programlama dilinde de benzetilmesinin e, gerçek hayat modellemesinde oldukça faydalı olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki soyut sınıf nedir? İçerisinde tanımlanmamış, içerisinde tamamlanmamış ya da eksik tanım içeren sınıf demektir. Bu da aslında o sınıftan kalıtım alacak alt sınıflara bırakıldığı içindir o tanımın tamamlanması. Çünkü yukarıdan o tanımı ifade edecek bilgiye sahip olunmadığı için geri kalan kısımlar yapılabiliyor ve o kısımlar soyut bırakılıyor. Soyut metodu içeren her sınıf en az bir tane bile soyut metod içerirse o sınıfa biz soyut sınıf diyoruz. Evet, önce Java'daki örneği gösterip benzetimin nasıl bir yapının benzetimini yapacağız ondan bahsedeceğim. Şimdi burada şekil sınıfı var aslında ve şekil sınıfının işte bir renk bilgisiyle oluşturulma tarihi alt alanları var. Bunlar her şekil için ortaktır. Dolayısıyla ben bunu şekil sınıfı içerisine yazabilirim. Ve burada dikkat ederseniz iki tane aslında soyut metot var. Çünkü alan ve çevre e, her şekil için farklı hesaplanacağından bu şekilden kalıtım alacak alt şekiller bu tanımı tamamlayacaktır. Yani eksik bilgi içeriyor. Dolayısıyla bu sınıf soyut olmak zorundadır. Soyut metod içerdiği için bu sınıf soyut olmak durumundadır. Ve şeklin string olarak ifade edilmesinde dikkat ederseniz bu alan ve çevre burada çağrılmış. Peki burada eksik bir bilgi nasıl burada yazılıyor? Zaten şekil sınıfının nesnesi üretilemez. Çünkü soyut sınıftır. Soyut sınıfın nesnesi üretilemiyor. Bundan kalıtım alacak ve soyut olmayan bir sınıf ancak nesne üretildiği zaman o bunları tanımlayacağı için artık bu metodu çağırdığı zaman alttaki sınıfın o alan ve çevresini çağırıp ekrana bir bütün olarak şekil nesnesini yazmış olacaktır. Bundan da kalıtım alan iki tane sınıf var. Daire sınıfı bir şekil sınıfıdır ve tabii ki ekstra burada yarıçapı belirtiyor ve alanla çevreyi burada tanımlıyor. Diğer bir şey kare sınıfı. Kare sınıfı da yine şekil sınıfından kalıtım alıyor. Yine eksik olan bilgileri burada tamamlayarak nesne üretilebilecek hale getiriyor. Bir de test sınıfımız bulunuyor. Bu test sınıfı içerisinde de daire ve kareden nesneler üretilerek ekrana yazılmış. Tabii ki bu da toString, şeklin toString metodunu çağırıyor. Bu da şeklin toString metodunu çağırıyor ve string olarak ifadeleri ekrana yazıyor. Bir tane toString metodu var aslında yukarıdaki sınıfta ama aşağıdaki kare ve daire sınıfları şekilden kalıtım aldığı için toString'leri çağrıldığı zaman hangi sınıfın alan ve çevre metotlarını yazması gerekiyorsa o sınıfa gidip onları çağırıyor. Şimdi böyle bir yapıyı ben C dilinde yani nesne yönelimli olmayan bir dilde nasıl ifade edebiliriz? Bunun için masa üstünde bir tane örnek diye bir klasör oluşturdum ve burada işte klasörler var ve bu klasörler içerisinde include klasörüne girersek burada başlık dosyaları göreceğiz. İşte şekil sınıfı ya daha doğrusu şekil yapısının başlık dosyası ve daha sonra burada yazılacak işte daire sınıfının başlık dosyası ve kare sınıfının başlık dosyası. Tabii bunları birazdan yazacağız. Daha sonra da bunların kaynak dosyalarını yazacağız. Şimdi önce şekil sınıfından, daha doğrusu şekil yapısından bahsedecek olursak, C dilinde biliyorsunuz nesne yönelimli benzetimi struct yapısını kullanarak yapıyoruz ve bununla ilgili detaylı bilgi almak için diğer videomu izleyebilirsiniz. Evet, ön işlemci tanımlamalarını yapalım ve bazı temel kütüphaneleri ekleyeceğiz. Şimdi yapıyı tanımlayalım. Şekil sınıfının yerini tutacak olan şekil yapısını tanımlıyorum. İçerisinde bir tane renk
alt alanı vardı. Ve bir oluşturulma tarihi ki o da string ile ifade edildiği için yine burada char pointer olarak yazıyorum. Ve burada fonksiyon göstericilerimiz olacak. Önce fonksiyon göstericileri ve tanımı yazalım buraya. Evet, şekil olarak ifade edilecek şekil yapısının göstericisi. Bunları önce tabii ki kurucu fonksiyon şekil oluştur yazacağız. Bu da Java'da ne alıyordu? Renk bilgisini alıyordu. Yani bir string alacak. Daha sonra rengin değiştirilme özelliği vardı. Set renk fonksiyonu. Yine hangi mesajı alan hangi yapıysa onu alıyor ve yeni renk bilgisini alıyor. Daha sonra tarihin okunması vardı. Okunma fonksiyonu. Get fonksiyonu. Get tarih. Burada da yine mesajı alan yapı. Ve toString metodu vardı. Şekil sınıfındaydı toString metodu. Onun için biz de burada sadece bu şekil içerisinde toString fonksiyonunu yazacağız. toString fonksiyonunu yazıyorum. Burada hangisi yapıyorsa. Ama burada tabii ki şöyle bir farklılık var. Java'da nesne yönelimli olduğu için siz alt sınıfın içerisinde bulunmayan ama üst sınıfta bulunan bir fonksiyonu çağırma durumunuz var. O da gidip içerisinde işte abstract bir metot varsa altta kalıtım almış olan sınıfın metoduna gidip çağırabiliyor. Bunu işte burada bizim yapmamız gerekiyor. Onun için buraya ben bir void pointer tanımlayacağım ki neden void pointer? Çünkü şekilden yani kalıtımın benzetimi de şekilden alttaki yapı hangisi bilmediğim için herhangi bir yapı olabilir. Bunun bilgisi olmadığı için herhangi bir yapıyı alabilecek bir türden bağımsız bir pointer, gösterici tanımlıyorum. Void pointer. Ve yok et, yıkıcı fonksiyonu tanımlayalım. İşte şekil yok et diyebiliriz. Bunlara da fonksiyon göstericisi tanımlayacağız burada aslında. Evet, bunları da yazdıktan sonra aslında bu videoda hem dediğim gibi kalıtımın benzetimi hem de soyut sınıfın benzetimini göstereceğimiz için normalde Java'da 2 tane bir eksik bilgi içeren fonksiyon vardı. Yani gövdesi olmayan fonksiyon vardı. Burada da gidip burada fonksiyon gövdesiz bir fonksiyon burada tanımlayamayız. CD'nin buna hata verir. Ama burada hiçbir yeri göstermeyecek olan 2 tane fonksiyon göstericisi tanımlayabiliriz. İşte nedir mesela? Alan dedik. Bu bir fonksiyon göstericisi ve yukarıdaki tanımda yani şekil değil aslında bunlar hiçbir yeri göstermeyecekler. Altta kalıtım benzetimi yapıldığı zaman alttaki yapılar işte daire ve kare bunların kendi alan ve çevre fonksiyonlarına gösterecekler ve böylelikle biz soyut sınıfın benzetimini yapmış olacağız. Evet bu şekilde olacak buradaki başlık dosyası. Şimdi bunun kaynak dosyasına gideceğiz tabii ki. SRC'nin içerisinde şekil C'yi açıyorum ve başlık dosyasını ekliyorum. Demin buradaki yazmış olduğum fonksiyon imzalarını buraya yapıştıracağız ve bunları adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi şekil oluşturda dışarıdan aldığı şey neydi? Renk bilgisiydi. Ve bu renk bilgisinde önce bir şekil this diye ifade edelim ve bunu keep bellek bölgesinde bir yer açalım. Orayı gösterecek bu this pointer'ı. Malloc kullanarak ve size of şu şekilde bu uzunlukta bir yer ayırıyoruz. Burada renk bilgisi Java'da da dışarıdan gelen parametreye atanıyordu. Aynı şekilde burada da yapıyoruz. Oluşturulma tarihi ise kendisi bunu nesnenin oluştuğu anda yapıyordu. Burada da biz yani bu yapı oluştuğu an oluşturulma tarihini getireceğiz. Bunu getirmek için ben bir tane fonksiyon yazacağım ama bu fonksiyon başlık dosyasında yazmadım. Burada da ne için böyle bir şey yapıyorduk? Aslında private benzetimi için. Yani bu dışarıdan ilgilendiği bir fonksiyon değil. Bu içeriden çağrılacak bir fonksiyon ve o anki zamanı getirecek.
Burada sadece kaynak dosyasında yazarak aslında bir private benzetimini yapmış olduk. Şimdi oluşturma tarihinde o zaman ben bunu çağıracağım. Zaman getir fonksiyonu, ama bu da heap'te oluştuğu için yıkıcı fonksiyonda önce aslında bunu yok etmemiz lazım. Sonra şekil yapısını yok edeceğiz. Evet, oluşturulma tarihi yapıldıktan sonra bir de fonksiyon göstericileri vardı. Evet, artık oluşan yapıyı döndürebiliriz. This'i döndürüyorum ve kurucu fonksiyon görevini üstlenen bu fonksiyon tamamlanmış oldu. Basit fonksiyonlar var burada. İşte rengin değiştirilmesi mesela. Burada da şu şekilde this renk diyebiliriz. Ve tarihin okunma fonksiyonu vardı, bir get fonksiyonu. Burada da direkt işte this oluşturulma tarihini döndür diyebilirim. Evet, gelelim toString fonksiyonuna, ki bu aslında videomuzda önemli bir kısmı. Çünkü soyut sınıfın benzetimi burada yapılıyordu. Buna mesela P diyorum, bu pointer'ın ismine. Herhangi bir alttaki yapıyı temsil edecek aslında bu. Yani alttakiymiş gibi, yoksa tabii kalıtımla ilgili bir şey yok. Burada biz kalıtımı sadece benzetim yapıyoruz. Burada şöyle bir şey var. Bunu toString, yani bir string olarak döndürmek için kaç karakter yer ayırmam gerektiğini biliyorsunuz. Lokal bir yerde ki bir karakter dizisi gönderilmeyeceğinden benim bunu heap bellek bölgesinde oluşturmam lazım. Onun için toplamda kaç karakterlik bir yapısı var bunun. Bunu görmemiz gerekiyor. Evet, heap bellek bölgesinde oluşturacağız ve toplam kaç karakter gerekiyor. Burada hani tabii ki ekrana alan şekil yazıların da dahil olduğu için başlangıçta zaten bu şöyle diyebiliriz: toplam uzunluk, bu karakter toplam uzunluğu. Mesela 36'dan başlatalım bunu. Çünkü o alan şekil, işte bir satır alta geç filan, bu karakterlerin hepsini saydığınız zaman başlangıçta bir 36'lık yer var zaten. Ve bunu ilk başta Java'daki fonksiyonu hatırlayacak olursak bir oluşturulma tarihi ve renk bilgisini yazıyordu. strlenk hazır fonksiyonuyla, çünkü oluşturma tarihi zaten bir string. Dolayısıyla this oluşturulma tarihi, bunu bu şekilde elde edebilirim ve o karakterleri eklemiş oldum. Toplam uzunluk, yani uzunluğu toplam uzunluğa eklemiş oldum. Yine toplam uzunluk, başka ne vardı? Renk bilgisi vardı. O renk bilgisini de bu şekilde ekledim. Gelelim sayısal değerlere. Yani adam dedi ki 100.8 diye bir şey çıktı. Şimdi burada 5 tane karakter var aslında. Bunu 5 karakter olarak ifade etmemiz lazım. Onun için yukarıya bir tane daha private benzeri bir, yani private'ın benzetimini yaptığım bir fonksiyon daha yazacağım. Bu da çünkü double'dan başka bir yapı yok bunun içerisinde dönebilecek. Double uzunluk, aslında yani basamak sayısı, işte nokta falan varsa hepsi dahil bir uzunluğu elde etmiş olacağım. Dolayısıyla bana bir tane double değer döndürülmesi gerekiyor. Bunun kaç adet olduğunu dönebilmek adına sayıyı bulmam yeterli. Bir tane lokal bir şey yazalım. İşte buna mesela str diyebiliriz. Bir karakter dizisi. İşte 50 uzunlukta diyorum. Ve printf'i kullanarak bu str'nin içerisine double olacağı için %lf diyorum. Değer türü de double çünkü. Ve amacım uzunluğu bulabilmek. Uzunluk eşittir strlenk, çünkü artık onu bir string'e atmış olduk. Yani ben bu değeri string'e döndürdüm. Artık bunun uzunluğunu getirmem yeterlidir aslında. Ve bunun döndürülmesi, bu fonksiyonu tamamlanması anlamına geliyor. Ne yapmış olduk? Aslında double'ın basamakları artı işte nokta falan varsa hepsinin kaç tane karakterden oluştuğunu burada şey yapmış olduk, bulmuş olduk. O zaman o fonksiyonu çağırarak double uzunluk fonksiyonunu, double değer göndereceğiz ona. Double değer de şöyle aslında, şimdi this'in içerisinde, hatırlarsanız şuraya gidecek olursak, this'in içerisinde, yani bu şekil yapısının içerisinde alan ve çevre fonksiyon göstericileri var. Ama şu an bir yeri göstermiyorlar. Ben şu alan dedim mesela burada.
Ama zaten alan fonksiyon göstericisi hangi yapıya mesajın gittiğini parametre olarak alacak. Daha o kısma gelmedik yapma. Ama alacağı için işte o yapıyı bu fonksiyonu çağıran gönderecek. Yani diyecek ki ben şu an ekrana yazdır diyorum. ToString ya da işte string olarak bana getir diyorum ama şu an yapının türü mesela daire ya da yapının türü kare. Bunu bize verecek. Bu P'yi dolayısıyla ben göndermiş olacağım. Ve o da gidip işte neyin alanıysa o alanı hesaplayacak. Yani bu P yardımıyla bir gösterici yardımıyla alanı hesaplamış olacak. Bakın bu satırı kopyalayalım. Aynısını bir de çevre fonksiyon göstericisini kullanarak çevresini de getir diyeceğiz. Ve artık aslında toplam uzunluk elde edilmiş oldu. Şu an işte bu toString'in döndüreceği string'i tanımlayabiliriz ki bu çağrılan yerde kullanıldıktan sonra iade edilmesi lazım ki ipte oluşturuyoruz çünkü. İşte char pointer'a döndür diyorum. Ve burada kaç basamak yani kaç karakterden oluşuyor çarpı toplam uzunluk diyorum ama sonlandırıcı karakter de var burada. Dolayısıyla toplam uzunluk artı 1 onu da ekliyorum. Her string'in sonunda bir sonlandırıcı karakter var. Şöyle bir şey. Şu şekilde bir şey aslında. Bu bir karakter demek. Bu bir karakteri de her char'ın sonuna, char pointer'ın sonuna eklememiz adına artı 1 veriyorum. String'i oluşturduktan sonra bu string'i istediğim formatta kopyalamak için yine sprintf fonksiyonunu kullanıyorum. Sprintf ve diyorum ki işte str'ye göndereceksin. Formatı ne olacak bunun? Aynı Java'daki ekrana yazdığımız formatı kullanmamız lazım. İşte şöyle bir şeydi. Tarihi yazıyordu. Ve bu tarihte bir string değerinde olacak. Sonra renk bilgisi vardı. Renk bilgisi de yine yazdık string olarak. Daha sonra da alan bilgisi var. Tabii alan bilgisi double olarak gelecek. %lf diyorum. Bir alt satıra geçtim. Yine çevre bilgisi. O da %lf. Ve aslında bütün hepsini yazmış oluyoruz. Sadece burada bu parametreleri sağlamam lazım. Okunabilmesi adına şu bir alt satıra geçeyim. İşte ne vardı? This oluşturulma tarihi. Bunu ekrana string olarak yazdık. İkinci parametremiz nedir? Renk bilgisi. Üçüncü parametremiz nedir? Bakın üçüncü parametre alan bilgisi. Yine alan fonksiyon göstericisi çağırdım ve void pointer'ı parametre olarak gönderiyorum. Yine çevre fonksiyon göstericisi. Bu da P'yi yine gönderiyorum. Ve bu şekilde ekrana bu bilgilerin hepsini yazdım. Tabii ekrana değil aslında string olarak ifade ettik. Bunu döndürüyorum. Evet bunu burada döndürelim. ToString de tamamlandığına göre sadece şekil yok et kaldı aslında. Buraya da işte this ifadesini yazabiliriz. Ve eğer null'sa bu bir şey iade edemeyiz. Bunun için buradan döndür diyorum. Yoksa önce neydi? Oluşturulma tarihini iade ediyoruz. This oluşturulma tarihi. Daha sonra da this'i iade edeceğiz. Yani yapının kendisini iade ediyorum. Belleğe iade ediyoruz. Şekil yapısı tamamlandı. Gelelim daire kısmına. Bunların aslında çok fazla bir detayı olmayacak. Çünkü asıl detayı şekil hallediyor zaten. Kalıtımın amacı da bu. Yani sürekli tanımlanmış olan bir şeyi aslında ona benzer bir sınıf yazarken sürekli tanımlamamak adına kalıtımdan faydalanıyoruz. Evet bunun şekilden haberi olması gerekiyor. Onun için şekil başlık dosyasını ekledim. Ve yapıyı tanımlayalım. Daire yapısı. Ve bu daire yapısında kalıtım nasıl benzetiliyor? Java'da daire şekilden kalıtım almıştı. Daireden nesne üretilince şekilden de arka planda nesne üretiliyor. Biz de bunu aslında kendi elle yapacağız. Yani kişi daireden bir yapı ürettiği zaman biz de arka planda şekilden de bir yapı üreteceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? İçeriye bir tane hatta Java'ya da benzesin diye ismini süper diyorum. Şekilden bir değişken tanımlıyorum. Şekil türünden. Daireden oluştur dediği an ben de süper ifadesini kullanarak yani süper değişken adını kullanarak şekilden bir yapı oluşturmuş olacağım arka planda. Bu şekilde kalıtımı benzetmiş oluyoruz. Burada bir tane yarıçap vardı ekstradan ve sadece buraya aslında yok et yerleştiriyorum. Yok et fonksiyon göstericisi.
ve neyi yok edecekti? Daireyi yok edecek. Pointer adres göndereceğiz ona. Evet, burada buna ben daire diye isimlendireyim. Ve fonksiyonlarımıza bakarım. Daire döndüren bir daire oluştur var. Daire oluştur Java'ya da bakacak olursanız işte yarıçapı alıyor double ve renk bilgisini alıyor char pointer. Tabii ki yukarıya sadece renk bilgisi gönderiyor çünkü yarıçap daire ile ilgili bir detay. Şimdi burada bunun asıl alan fonksiyonu var. Alan fonksiyonu ve işte const daire türünden bir şey alacak. Bu imza alanın imzasıydı. Bu da çevrenin imzası, yine daire türünden bir şey alacak ve daire yok et olacak en fazla bir de burada. Evet, daire yok et diyeceğim. Yine şu şekilde bunu kopyalayabiliriz. Dairenin başlık dosyası ve aynı zamanda aslında karenin de başlık dosyası bu kadar olacak. Hani direkt oraya geçmeden şurayı kopyalayıp direkt kareye yapıştıralım. Çünkü sadece benzer birkaç yeri aslında değiştireceğiz. Şurasını aldı. Burada alan fonksiyonlar çakışmaması adına yukarıda dairede de çünkü alan demiştik. Burada aynı isimde fonksiyon tanımlayamazsınız, farklı fonksiyonlar. Onun için bunları küçük harfe çevirdim. Daire yok et değil de ne olacaktır? Kare yok et olacak. Hepsini kareye çevirmiş olduk. Şimdi gelelim daireye tekrar dönecek olursak bunun kaynak dosyasına gidiyorum. Ve burada daire C'yi açalım. Ve daire H'ı ekledik. Daire başlık dosyasında hangi fonksiyonlar var? Şunlar var. Bunların tabii ki gövdelerini yazacağız. Dairede ne vardı? Yarıçap vardı. Ve renk bilgisi olacaktı. Bakın burası önemli. Şimdi daireden nesne oluşturduğum zaman, yani bir yapı değişken oluşturduğum zaman daire, yani yine dis diyelim. Ve bu dis yapısı dönen, tabii ki Malloch'tan dönen şeyi yine daire türüne dönüştürüyorum. Malloch'la heap'te yer ayıracağım ve boyutu aslında işte struct daire kadar olacak. Şimdi kalıtımı nasıl benzetiyoruz? Daire oluştur dedi mi kişi? Bir daire oluştu. Nesne yönelimleri nedir? Yukarıdaki sınıftan da bir nesne üretiliyordu. O zaman ben de burada işte bu dis süperi kullanarak aslında bir tane şekil oluşturacağım. Ama şekil oluşturmak için gerekli detay zaten şekil oluştur fonksiyonda yapılıyordu. Tekrar aynı fonksiyon gövdesini burada hepsini yazmaya gerek yok. Şekil oluşturu çağıracağım. Ve şekil oluştur ne istiyor aslında? Sadece renk bilgisini istiyor. Almış olduğum bu renk bilgisini ona gönderiyorum ve süper yardımıyla kalıtımı benzetiyorum. Yukarıda şekil yapısı varmış gibi burada yapıyoruz aslında. Evet, burada bir de yarıçap bilgisi vardı. Yarıçap bilgisi. Yarıçapta parametre olarak gelen yarıçapı atadım. İşte şimdi burada şeklin içerisinde iki tane fonksiyon göstericisi vardı ve hiçbir yeri göstermiyorlardı. İşte daire artık eksik olan bilgi tamamlandığı için burada bunlar artık var olan fonksiyonları gösterebilirler. Yani dis, süper ve alan fonksiyon göstericisi artık buradaki alanı gösterecek. Bu alanın adresini gösterecek. Aynı şekilde burayı kopyalayalım. Bir de çevre vardı. Çevre buradaki çevreyi gösterecek. Ve soyut sınıf benzetimini de yapmış olduk. Şimdi de artık dis'i döndürebiliriz. Başka da bir detay kalmadı. Çünkü eksik bir bilgi kalmadı. Hepsini tamamlamış olduk. Yani bir de tabii yok et kısmı var. Dis'in içerisinde bir fonksiyon göstericisi. Şurada yok edi yazmadık. Yok etti. Buradaki daire yok edi gösterecek. Daire oluştur, tamam. Alan ifadesi vardı. Alanda da dairenin alanını hesaplayacağız. O da pi r kare biliyorsunuz. Onun için pi sayısını bu şekilde mat h'ın içerisinde bulunan pi'yi okuyarak yapabiliriz. Bir de yine hazır fonksiyon karesi power fonksiyonu neyin? Yarıçapın karesi.
Evet, bunu alan döndürdüğü zaman pi r kare alan hesaplanmış oldu. Şimdi çevreyi hesaplayalım. This diyelim. Çevreyi hesaplıyorum. Burada da 2 pi r aslında. Return 2 çarpı m pi 2 pi r dedik çarpı this yarıçap. Ve çevreyi de hesaplamış olduk. Yok etme kısmında da belleği iade etmek için sadece önce bir kontrol ederiz. Acaba bu null'sa return yapacağız. Şimdi burası da yine önemli. Çünkü ben sadece daireyi yok etmeyeceğim. Daire oluştuğu zaman burada da şekli de ben oluşturmuşum. Onun için dairenin sorumluluğundadır aynı zamanda üstteki şekli yok etmek. Şekli yok etmek için zaten kendi fonksiyon göstericisi vardı. Şeklin içerisinde bakacak olursak burada yok et var zaten. O zaman buraya yok et fonksiyon göstericisi yardımıyla neyi yok edeceğini de parametre olarak gönderiyoruz. Bu şekilde bunu yok etti. Artık this'i iade edebiliriz. Evet. Daire kaynak dosyası da tamam. Karenin kaynak dosyasını açalım. Ve burada yine kareyi eklememiz gerekecek. Evet, kareyi ekledik. Ve karedeki fonksiyonları kopyalayalım. 4 tane yine benzer fonksiyon var. Double kenar bilgisini ve renk bilgisini alıyor. Aslında benzer şey. Dolayısıyla gidip şuradan daireden şurayı kopyalayabilirim. Ve buraya yapıştıralım. Buradaki sadece değişecek şeyler nedir? İşte bu kare değişecek. Ve burada kare olacak bu. Yine kare türünden hiperlek bölgesine yer ayırdık. Daha sonra da süperden yukarıda bir şekil oluşturduk. Tabi burada ne vardı? Kenar bilgisi vardı. Bu kenar bilgisini de atadıktan sonra alan artık buradaki alan fonksiyonu baş harfleri küçük olanlar bunları atamış olduk. Yani dairede dairenin fonksiyonunu gösteren yapı şeklin altındaki alan fonksiyon göstericisi. Karenin içerisinde de karenin fonksiyonlarını gösteriyor. Ve burada da yine kare yok et diyoruz. Ve bunu döndürüyoruz. Evet. Alan hesabı. Karenin alan hesabına gelelim. Evet. Kenarların karesi aslında. Dolayısıyla return power this kenarın karesi dersek bu alan hesabı tamamlanmış olur. Çevrede 4 çarpı kenar olacak. Onun için buraya bunu yazalım. Çevrede tamamlandı ve yok etme kısmı geldik. Aslında dairedeki benzer süreç burada da geçerli. Amacımız burada tabii ki iki farklı yapıyı şekilden kalıtım alıyormuş gibi gösterip hani soyut sınıfın etkisini gösterebilmek burada. Evet, this şey ise bu şekilde yok et dedik ve bunun aynısını burada yazmış olduk. Evet, test kısmına gelelim. Testi de buradan açarız. Bu test kısmında aslında ben hem daireyi hem kareyi kullanacağım. Şimdi önce daire diyelim. Daire. İşte D diyelim buna. Daire oluştur dedim. Daire oluşturunca ne istiyordu? Yarıçap istiyordu. Java'daki ile aynı çıktı görebilmek adına burada da 12'yi gönderiyorum. Yine mavi rengi gönderiyorum. Ve daire oluşturduktan sonra toString fonksiyonunu çağıracağız. str bunu string olarak, çünkü tekrar iade etmek için ayrı bir pointer'a atamam gerekiyor bunu. D süper toString'i çağırabilmek adına toString D süper dedik ama bu iki şey alıyordu, hatırlayın. Burada şu şekili gönderdik, süper olarak gönderdik. Bir de aslında yapı ne? Onu gönderiyoruz pointer olarak. D
Bu bir daire olduğunu söylüyoruz. Ve bunun ekrana yazalım. %S olarak ekrana yazacağım bunu. Ve burada da isterseniz hani birbirine karışmaması adına 2 tane alt satır boşluk bıraktım. STR'yi yazdırdım. Daha sonra da bunu iade ediyorum. Evet, aynısını bakın şöyle kopyalayalım. Aynısını şuraya yapıştırdım. Burada tabii 2 kez tanımlamaya gerek yok. Burada nedir? Kare olacak. K dedik. İşte kareninki neydi? 5'ti ve siyah renkteydi. Siyah renk. Burada da işte K'nın süperini toString'ine, K'nın süperini ve bu K'yı gönderiyorum. Aynı fonksiyon hem daireyi ekrana yazabiliyor hem de kareyi ekrana yazabiliyor ki bu da soyut sınıfın benzetiminin olduğunu gösteriyor. Evet, bu şekilde ekrana yazdık ve bunu yine iade ettim. Daha sonra da daire ve kareyi yok edeceğim. İşte yok et fonksiyonunu çağırıyorum. D'yi gönderiyorum. Aynı şekilde bir de kareyi yok edelim. Böylelikle de çöp oluşmamış olacaktır. Son olarak make dosyasını yazalım. Evet, make dosyasını yazmış olduk. Ana klasöre gidip burada cmd yazıp evet, make dosyasını okutalım. Evet, gördüğünüz gibi Java'daki aynı çıktıyı burada da elde etmiş olduk. Ama burada tabii ki nesne yönelimli benzetim yaparak C dilinde sonuçları elde etmiş olduk. Hem kalıtımın nasıl benzetim yapılabileceğini hem de soyut sınıfın nasıl benzetim yapılacağını aslında bu videoyla anlatmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.